Evet, Amazon Locker işte burası. Şimdi buraya barkodu okuyacağım az önce söylediğim gibi. Evet, bir sürü tüfek var. Hatta şurada arkadaşlar şu anda alışveriş yapıyorlar. Makine tüfek falan bakıyorlardı az önce. Tamamen geri çektik. Nişan alıyoruz. Hiç ortadan bir şey vuramamışım. Buraya oturacağım. Şurası yağ komple. Burası yağlı bir et. Çatal bıçak kullanmaya gerek yok aslında. Kaşıkla yiyebilirsiniz bunu. Evet, herkese Vahşi Batı Teksas'tan günaydın. Bugün Teksas eyaletinin Dallas şehrindeyiz. Şöyle Amerikan bayrağı dalgalanıyor tam tepemizde. Otelden çıktım az önce. Buraya yaklaşık olarak 2-3 saat önce geldik. 30 saat civarı burada kalacağız. Yapacağım 3 tane şey var. Birincisi ilk durağım Amazon Locker olacak. Siparişlerim vardı, onları alacağım. İkincisi atış poligonuna gideceğim. Üçüncüsü de brisket yiyeceğim. Birinci durağımız Amazon Locker. Amazon Locker'a gidiyorum. Tam karşımda şu anda Whole Foods Market'in içinde Amazon Locker diye bir sistem var. Birazdan göstereceğim. Amazon aynen Trendyol gibi e-ticaret sitesi. Yolun karşısına geçtim şimdi. Whole Foods Market'in oraya geldim. Amazon Locker nasıl çalışıyor onu anlatayım önce. Amazon Locker, Amazon'un her şehirde farklı noktalara kurduğu dolaplar. Eve sipariş vermek yerine bu dolaplara sipariş verebiliyorsunuz. Ben şimdi otele sipariş verseydim eğer ve uçuşum iptal olsaydı siparişim otelde kalacaktı. Ama ben Amazon dolabına sipariş verdiğim için eğer bu uçuş iptal olsaydı ve ben gelemeseydim bile 3 gün içinde siparişim Amazon tarafından geri gönderilecekti otomatik olarak ve param iade edilecekti. Bu konuda bayağı iyi. Burada yaşayan insanlar niye sipariş versin derseniz, burada çok fazla hırsızlık oluyor. YouTube'a Amazon hırsızları yazarsanız görürsünüz. İnsanların evinin önüne paket bırakıyorlar. Siz evde yokken evinizin önündeki paketi birisi geçerken geliyor, kendi eviymiş gibi çalıyor. Ondan sonra kaçıyor. Bu yüzden bu tarz dolaplar yapmışlar her yere. Bayağı popüler, bayağı tutuluyor. Şimdi Whole Foods Market'in içine girdim. Burası biraz Makro Center'ı andırıyor diyelim bizdeki. Biraz daha organik ama biraz daha fiyatları yüksek oluyor. Daha paketli ürünler falan filan var burada. Biraz daha fiyatları pahalı oluyor. Mesela şu küçücük domates fiyatı $7'mış. Onun dışında Whole Foods Market'te hazır yemekler oluyor. O ileride de hazır yemekler var. Peynirler mesela burada paketlenmiş bir şekilde duruyor. O sarma mı o? Vay be. Sarma bile varmış. Şu hamburgerlerin büyüklüğüne bakar mısınız? $7, $8 iki tane hamburger, yani tanesi $4 falan geliyor. Tabii Walmart'a göre Whole Foods Market çok daha küçük. Çok daha az seçenek var. Ama dediğim gibi çok daha kaliteli ürünler oluyor genellikle. Şöyle bir tavuk. Tabii bunlar tavuk, bunlar karides. $10, $11 civarı bunların fiyatları. Evet, Amazon Locker işte burası. Bunlardan hemen her yerde var ama buradaki bayağı büyük aslında. Bunların her biri bir dolap bu arada. 2 tane bilgisayar koymuşlar. Bir tanesi orada, bir tanesi burada. Eğer siparişiniz büyükse içeride duruyor. İçeriden getiriyorlar, veriyorlar. Şimdi Amazon uygulamasını açtım. Amazon uygulamasından burada olduğumu söyledim. Bekleyin, siparişiniz hazırlanıyor dedi. 1 dakika içinde hazırlanacak dedi. Ve uygulamama barkod çıktı şimdi. 2 numarada hazır diyor. Önümde de 2 numara var. Şimdi buraya barkodu okuyacağım az önce söylediğim gibi. Barkodu okuttum ve dolap açıldı. Bu kadar basit. Az önce oradan koydular arka taraftan. Buradan siparişlerimi alabileceğim. Şimdi siparişlerimi aldım. 2 kutu gelmiş. Siparişlerimi kutularından çıkarttım şimdi. Çantama koyacağım. Sırtımda taşıyacağım, elimde taşımaktansa. Bu arada görüyorsunuz yaşlı başlı teyzeler bile gayet gelip burada Amazon Locker'ı kullanıyorlar. Kendime bir tane power bank söylemiştim. O gelmiş. Güneş enerjisiyle çalışıyor. Göstereceğim birazdan. Bir de bunlardan söylemiştim 2 tane. Salata yapmak için bayağı işe yarıyorlar. Instagram hesabımı takip ediyorsanız görmüşsünüzdür bunlardan. Evet, Amazon Locker bu kadar kolaydı. 2 saniyede barkodu gösterip alıp çıkıyorsunuz. Geçen geldiğimde dolaba sığmayacak kadar büyük şeyler sipariş etmiştim. O yüzden bana direkt elden vermişlerdi. Yapmam gereken birinci şeyi yaptım. 2 yere daha gideceğim şimdi. Bunlardan birincisi atış poligonuna gideceğim. Cowboy silahıyla ateş edeceğim. Evet. Önce bir otele uğrayacağım. Bunları bırakacağım. Evet, salata yapıcıları otel odasına bıraktım ve geri çıktım dışarı. Yeni power bank'imi açtım kutusundan. Hadi ona bakalım. Şöyle bir şey buldum Amazon'dan. Güneş enerjisiyle şarj olan bir power bank buldum kendime. iPhone'u falan 3-4 kere şarj edebiliyormuş. Yaklaşık $35 aldım yanlış hatırlamıyorsam. Ve şu anda üzerinde yeşil bir ışık yanıyor. GoPro'da da gözüküyor gördüğüm kadarıyla. Şu anda güneş enerjisiyle şarj oluyor. Harika vallahi, şu anda bildiğin güneş enerjisiyle telefonumu şarj ediyorum. Bayağı hoşuma gitti. Sonunda ulaştım poligona. Şöyle Eagle Gun Range diye geçiyor. Bunlardan 2 tane vardı Dallas'ta. Bana yakın olanına geldim. Top arabası. Gerçek midir değil midir bilmiyorum artık. Buraya da Amerikalıların sembolü olan kartalı koymuşlar. Şöyle bir girişi var. Şimdi içeriye girdim. Alacaklarımı aldım. $20 günlük kiralık girişi var. $5 normal silah alıyorsunuz. Şu silahlardan kiralayabiliyorsunuz. Büyük silahlardan kiralamak istiyorsanız şurada göstereceğim silahlardan. Bunlar da $15'dan başlıyor. Buradan aynı zamanda satın da alabiliyorsunuz. İndirime girmiş silahlar. Bildiğiniz Kipa'da, Migros'ta alışveriş yapar gibi indirime girmişler. $100, $200 indirimle satıyorlar. Silah mesela $300'mış. Kurşun geçirmez yelek $300.
300 dolar mesela. Şu tüfeği 1000 dolara satıyorlar. Evet, bir sürü tüfek var. Hatta şurada arkadaşlar şu anda alışveriş yapıyorlar. Makine tüfek falan bakıyorlardı az önce. O taraftakiler satın almak için, burası da kiralama yeri. Bunlar 5 dolar kiralaması. Rough Rider. Evet, şimdi silahımı seçtim. Cowboy silah istedim. Silahımı, mermilerimi aldım. 50 tane mermi verdiler. Korumalıklarımı aldım. Birazdan içeriye gireceğim buradan. İçeriye girmeden önce kulaklıkları ve gözlüğü takmak zorunlu. Mermileri 10 dolara aldım. Toplam ekipmanı da 25 dolara kiraladım. Poligonla birlikte. Yani toplamda 35 dolar verdim. Buradan direkt mesela 15 yard. 15 yard'a bastım. Bu şekilde 15 yard'a gidiyor. Bayağı uzaklaştı aslında, 15 çok oldu. Ben onu 10 yapayım. Birazcık gelsin. Aynen şu şekilde. Oyunlarda oynarken diyordum niye bu kadar uzun sürüyor bu mermileri tekrar çıkartıp tekrar doldurmak. Şimdi anladım, kolay değil. Hiç kolay değilmiş. Mermilerin boyu şu kadar. İnanılmaz küçük. Serçe parmağımın yarısının yarısı kadar büyüklükte. Sesim duyuluyordur herhalde. Ben kulaklıktan ne konuştuğumu duymuyorum çok ama. Evet, doldurması bayağı zaman alıyor yalnız. Böyle tek tek. Bunu yarıya kadar çekiyorsunuz. Kilidini kapatıyorsunuz. Mermi doldurma haznesi dışarıya çıkmıyor. Bütün mermileri tek tek doldurmanız gerekiyor. Kovboylar çok çekmiş zamanında, çok. Adamlar bunlarla uğraşmışlar. En son burada ateş ettiğim silahın üzerinde lazer vardı. O kadar kolaydı ki ateş etmek lazerle. Şu an mermi doldurup boşaltmak için. Evet, tek elle de yapılabilir. Gaza geldim, direkt alıştım. Evet, şimdi kilidi açıyoruz. Kırmızı. Tamamen geri çektik. Nişan alıyoruz. Evet, bu şekilde. Mutlu oldum buraya geldiğim için gerçekten. Gerçekten stres attırıyor. Evet, mermi bittiği zaman da zaten ateş etmiyor. Bu şekilde kalıyor. Atışlarımıza bakalım. Buralarda hiç ortadan bir şey vuramamışım. Zaten ortadan 3 yerde vurmuşum. Bir burada vurmuşum. Bir burada tam ortadan vurmuşum. Bir de burada. 28, %66 başarıyla tamamlamışım günü. Bunlar benim mermilerim galiba. Poligondan çıktım şimdi. Bayağı keyifliydi. Yani çocukluğumuzdan beri o TRT'de izlediğimiz kovboy filmlerinde gördüğümüz bir silahtı. Nasıl olduğunu çok merak ediyordum. Öğrenmiş oldum. Evet, ateş ettiğim silahın fiyatı 100 dolarmış. Satın almak için silahın nelere ihtiyaçları olduğunu sordum. Texas'ta oturmanız yetiyormuş. Sokakta silahla gezmeniz serbest bu eyalette. Ama silahın gözükmemesi gerekiyor. Önümüz aydan itibaren yeni bir kanun geliyormuş. Sonra artık gözükerek de bayağı açık açık Vahşi Batı'da olduğu gibi gezebileceksin. Videonun başında dedik ya, Vahşi Batı'ya hoş geldiniz. Aynen öyle işte, Vahşi Batı burası. Evet, şimdi saatimle, yani Türkiye saatiyle saat 11.30. 12'ye geliyor. Uyuma vakti yaklaştı. Önce bir Walmart'a gidiyoruz. Neden Walmart'a gidiyoruz? Bir saat sonra falan ben uyuyacağım muhtemelen. 1,5 saat sonra. Uyandığımda burada saat gece 2, gece 3 gibi olacak. Gece 2'de 3'te de her yer kapalı olacak. Kendime kahvaltılık bir şeyler almam gerekiyor. Oda servisi şu an var mı yok mu koronadan dolayı onu bile bilmiyorum. Evet, Walmart'tan çıktım. Otele yürüyorum şimdi geri. Şöyle fişimi de aldım. Proteinli yoğurt aldım. Tanesi 86 cent. 2 dolara 2 tane şeftali aldım. 1 dolara 2 tane mango aldım. Şimdi otele gidiyorum. Herkese günaydın. Dallas'ta ikinci günümüz. Sabah saat 10 civarı. Dün söylediğim gibi 2-3 arası uyanırım demiştim. 2.30'da uyandım. Sporumu yaptım, kahvaltımı ettim. Bankaya gittim. Banka işlerimi hallettim. Güneş yavaş yavaş yükseliyor. Birazcık ileride alışveriş merkezi var şu an, görüyorum hatta buradan. Şöyle orada 1 saat falan zaman geçireceğim. Öyle bakınacağım etrafa. Daha sonra brisket yemeye gideceğim. O da yakınlarda bir yerde, yürüme mesafesinde. Brisket yemeye restoranın önüne geldim şimdi. Önce şurayı bir göstermek istiyorum size. Keşke kokuyu size anlatabilsem. Bakalım içi nasıl gözüküyor. Sistemi anladım şimdi. Burada önce odunu yakıyorlar önce burada. Daha sonra bu tarafa transfer ediyorlar. Etler bunların içinde pişiyor. Şimdi anladım sistemi. Etler burada pişiyor. Bayağı kapsamlı, güzel bir sistem kurmuşlar içeriye. Ne ağacı yakıyorlar bilmiyorum, ne odunu kullanıyorlar bilmiyorum ama kokusu gerçekten inanılmaz. Bu ne ağacı anlıyorsanız eğer yorumlara yazarsanız ben de öğrenmiş olurum. Sahibi mi? Evet, brisket şöyle oluyor işte, görüyorsunuz brisketi. Güzel grafitiler yapmışlar buraya. Müzik sistemi yapmışlar, gölgelik yapmışlar rahat bekleyebilirim diye. İnternette okumuştum buraya gelmeden önce. 1 saat bekledim, 2 saat bekledim sıra diye. Arkamda da 10 dakikada falan bayağı sıra oluştu, görüyorsunuz.
göreceksiniz. Bayağı güzel bir şey çıkacak herhalde bunun sonunda. Yaklaşık 20 dakika oldu ben geleli. Arkamdaki sıra şu şekilde. Hiç azalmadı. Ben nerede beklediysem sıraya girdiğimde hala orada sıra. Hiç azalmıyor. Evet, sonunda içeriye girdim. Dışarıdaki sıra yaklaşık yarım saat kadar falan sürdü. İçeride de bir 15 dakikalık falan bir sıra var. Şurada büyük bir menü var. Şöyle bir menüyü çekeyim. Ortalama fiyatlar 20 dolar civarında. Domuz kaburga daha ucuz, 17 dolar civarında. Sandviç olarak satıyorlar. Bunlar da tabak olarak anladığım kadarıyla. Brisket 11 dolar tabağı. Evet, işte geldik. Brisketler burada. Şurada tartıyorlar, burada kesiyorlar. Ne kadar kolay kesiliyor, ne kadar kolay dağılıyor. Efsane bir görüntüsü var. Etlerimi aldım. Şimdi kendimize oturacak bir yer bulalım. Şöyle bakayım. Buraya oturacağım. Ne kadar tuttu? Onunla başlayayım yemeden önce hızlıca. 25 dolar tuttu. 3 dolar bahşişle birlikte 26 dolara geldi toplamda. Bunun ne olduğunu anlayamadım. Kek gibi bir şey galiba. Evet. Brisketle başlayacağım tabii ki. Allah'ım, çok heyecanlı. Gerçekten 15 saat pişirmesine değiyor. Şimdi iki bölümü var. Onu göstereyim. Bir şurası var. Şu bölüm. Bir de bu bölüm var. Bu bölüm daha yağlı. Şurası zaten komple yağ. Şu kısım. Şurası et ama yağlı bir et. Burası daha sert bir et. Zaten şuradan belli oluyor. Hatta 3 bölüm var diyelim. Bu şekilde. Şurası yağ komple. Burası yağlı bir et. Yani yağ bunun içine işlemiş. Burası daha kuru bir et var burada. Şurayı yemesi biraz daha zor. Bunu tek başına yeseniz belki o kadar güzel olmayacak. Ama tamamını birlikte yediğiniz zaman şu şekilde, o zaman hepsinin tadı birbirine karışıyor ve harika bir et oluyor. Çatal bıçak kullanmaya gerek yok aslında. Kaşıkla yiyebilirsiniz bunu. Su gibi içiliyor zaten yedikten sonra. Şimdi çıktım. Arkamda hala sıra var, görüyorsunuz. Bir tık daha azalmış ama muhtemelen birazdan yine dolacak. Yine buraya kadar gelecek sıra. Bu sıra bitmiyor ya. Anladım ben. Gerçekten çok güzeldi. Evet, bir gezinin daha sonuna geldik. Kendimi uçağa attım. Bugün yolcu olarak uçuyorum. Şöyle güzel bir koltuğum var. Burada uyumak bayağı konforlu oluyor. Kendime ait bir odam var gibi. Evet, Dallas bu kadardı. Yapmam gereken 3 şey var demiştim. Üçünü de yapmayı başardım. Yemek gerçekten efsaneydi. Bence bu gezinin en önemli noktası o oldu benim için. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna bassanız da olur, basmasanız da olur. Ama abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki destinasyonda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet, ne diyordum? Ne diyordum ya ben? Ne dediğimi unuttum. Ne diyordum ya ben? Saat sabah. Ana. Üşüyordum ya, oha. Girdim. Dışarıdaki sıra yaklaşık yarım saat kadar sürdü. Burada da ışık bayağı kötüymüş. Üşüdüm çok kötü. Evet, sonunda içeriye girdim. Yarın şuraya bir geçeyim. Ya ne zaman konuşsam böyle bir Dallas şehrindeyiz. Şuradan bir geçeyim. Şimdi ağzı kısasıyla takacağım. Böylece adamların hepsini görebilirsiniz diyor. Hadi bakalım.